Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle çok amaçlı kullanabileceğiniz bu güllerden öreceğiz. Elinizde kalan artan iplerle rengarenk yapabileceğiniz çok tatlı bir proje olduğunu düşünüyorum. Bakın şöyle altlarına yaprak yapımını da göstereceğim. Yapraklı bir şekilde farklı amaçlarla kullanabilirsiniz. En sonda da ne şekilde kullandığımdan bahsedeceğim size. Bu renk iplik kullanacağım bu defa. Sadece bir miktar zaten az iplik gidiyor. Evinizde artan iplerinizi kolayca değerlendirebilirsiniz. 3 numara yani 2,2 milim tığ kullanacağım. En son aşamada bir iğneye ihtiyacınız olacak. Bir de makas. Tüm gerekli malzemeler bu kadar. Hazırsanız başlayalım. 50 tane zincir çekerek başlıyorum. İpliğimi sıkılaştırdım ve saymaya başlıyorum. Kırk beş, 46, 47, 48, 49 ve 50. Şimdi ipliği doladım. Geriye doğru sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 6. zincirin içine bir tane ikili trabzan örüyorum. Çıkardım ve 2 seferde çıkarıyorum. Bir tane ikili trabzan ördüm. 4 tane zincir çekiyorum. Ve tekrar ipliği doladım. Aynı zincirin içine bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Bakın. Bir V oluşturduk burada. Şimdi ipliği doladım ve 4. ilmeğin içine bir tane daha ikili trabzan yapacağım. 1, 2, 3 ve 4. 4. zincire tekrar battım ve bir tane ikili trabzan ördüm. Şimdi 4 tane zincir çekiyorum. İpliği tığıma doladım ve aynı zincirin içine bir tane ikili trabzan ördüm. Bakın. İkinci V'yi de yapmış oldum. Tekrar ipliğimi doladım. 1, 2, 3, 4 ve bir ikili trabzan ördüm. 4 tane zincirimi çektim. İpliği dolayarak aynı noktaya bir tane ikili trabzan ördüm ve 3. V'yi yapmış oldum. Sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrarlıyoruz. Zincir bitimine kadar. Son kez gösteriyorum. İpliğimi doladım. 1, 2, 3, 4 ve 4. zincirin içine bir tane ikili trabzan ördüm. 4 tane zincir çektim. İpliği doladım ve aynı noktaya bir tane daha ikili trabzan ördüm. Böylece 4. V'yi de yapmış oldum. Zincir bitene kadar aynı şekilde devam ediyoruz. Buraya kadar geldim ben. Sonuncuyu yine beraber yapalım istedim. İpliğimi doladım. 1, 2, 3, 4. Zaten sonuncu zincire denk geliyor. Bir tane ikili trabzan ördüm ve 4 tane zincir çektim. Tekrar ipliğimi doladım. Aynı zincirin içine bir tane ikili trabzan ördüm. Ve ilk sırayı tamamlamış olduk. Şimdi sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11 ve 12. 12 tane V elde ettik. Şimdi ikinci tura başlıyoruz. Bunun için 2 tane zincir çektim ve parçayı elimde ters çevirdim. Şu doldurduğumuz V'lerin içine dolgu yapacağız. İpliğimi doladım ve bir tane ikili trabzan ördüm. Tekrar doladım ve tekrar ikili trabzan ördüm. 2 tane oldu. Toplamda 10 tane ikili trabzan yapıyoruz. 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Bakın hepsini V'nin içine doldurdum. Şimdi bu tarafa geçeceğiz. Bunun için şu arada kalan boşluk vardı. Onun içine bir tane sık iğne ördüm. Burada ilmeğimi sıkıştırdım. Uzattım ve tekrar ipliğimi dolayarak yandaki V'nin içini doldurmaya başlıyorum. İlk ikili trabzanımı ördüm. İki, üç, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve sonuncu ikili trabzanı da ördüm. Yine aynı şekilde şuradaki boşluğun içine bir tane sık iğnemi yaptım ve sıkıştırdım. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. V'lerin içine 10 tane ikili trabzan, şuradaki boşluğa geldiğimizde içine bir tane sık iğne, 10 tane ikili trabzan, bir tane sık iğne. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Evet, şöyle doldurdum ben. Sonuncuya kadar geldim. Sonuncuyu yine beraber yapalım istedim. İpliğimi dolayarak 10 tane ikili trabzanı örmeye başlıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve sonuncu ikili trabzanımı da ördüm. Bu sefer de şu sondaki boşluğa bir tane sık iğne örüyorum ve ipliğimi sağlamlaştırarak kesiyorum. Eğer herhangi bir yere dikecekseniz biraz daha uzun kesebilirsiniz. Ben sadece gülü dikmek için yeterli uzunlukta bıraktım. Şimdi birleştirmeye gelelim. Başlangıç ipliğimi gizledim. Bitişe bir tane iğne geçirdim ve düz tarafı size bakacak şekilde elinizde tutun. İlk parçayı şöyle ikiye katladım ve bunun üzerine muntazam bir şekilde dolamaya başlıyorum. Alttan görünüm şöyle. Üstten böyle yavaş yavaş dolayalım. Evet, şöyle bir
görüntü elde edeceksiniz. İğnemi aldım ve çok sıkmadan dikkatli bir şekilde bütün yapraklardan geçtiğinden emin olun ki açılma olmasın. Dikmeye başlıyorum yavaşça. Tekrar şöyle içeride herhangi bir yere battım ve bütün yapraklardan geçirerek en arkadan çıkarıyorum. Bir tane de şöyle geleyim. Evet. Şu şekilde bence yeterli. En son ben buralarını da sabitliyorum şu şekilde birbirine. Daha sağlam olsun. Ve burada ipliğinizi sağlamlaştırıp kesebilirsiniz. Evet, çiçeğimiz hazır. Bu haliyle birçok projenizde kullanabilirsiniz. Battaniyelerin üzerine motiflere dikebilirsiniz. Hırkalarınızı, kazaklarınızı süsleyebilirsiniz. Veya benim gibi yapraklarını örüp bir broş yapabilirsiniz. Yapraksız da yapabilirsiniz tabii ki broşu. Buraya bir broş iğnesi dikebilirsiniz. Ben göstermek için bir tane şöyle broş iğnesi yaptım. Bir tane anahtarlık halkası diktim. Hem arkadan görüntüsü muntazam hem de bu şekilde direkt anahtarlığınızı takıp kullanabilirsiniz. Şimdi isterseniz buna da 2 tane yaprak örelim beraber ve bunu da nasıl değerlendirebiliriz beraber bakalım. Evet, yaprak için yine aynı tığla devam ediyorum ve 14 tane zincir çekerek başlıyorum. On bir, 12, 13, 14. Geriye doğru sayalım. 1, 2, 3, 4. Dördüncü zincirin içine bir tane sık iğne örelim. Yanındaki zincire bir tane yarım trabzan ipliği doladım ve tek seferde çıkardım hepsini. Yanındaki ilmeğe bir tane ikili trabzan ipliği dolayarak battım ve 2 seferde çıkardım. Sıradaki ilmeğe tekrar ikili trabzan. Şimdi ipliği tığıma 2 defa doluyorum. Yandaki ilmeğe batıyorum ve 3 seferde çıkarıyorum. Yani üçlü trabzan. Aynı şekilde 2 defa doluyorum. Yandaki ilmeğe bir tane daha üçlü trabzan örüyorum. Son olarak yine 2 defa doladım ve yandaki ilmeğe sonuncu üçlü trabzanımı yaptım. Şimdi bir defa doladım. Yandaki ilmeğe bir tane ikili trabzan örüyorum. 2 defa da çıkardım. İpliği doladım. Yandaki ilmeğe tekrar ikili trabzan ördüm. Şimdi sıradaki ilmeğe bir tane tekli trabzan yapıyorum. Hepsini tek seferde çıkardım. Şimdi ipliği dolamadan son zincirimin içine bir tane sık iğne örüyorum. Bu kısım tamam. Şimdi karşı tarafı öreceğiz.
Bir tane zincir çektim. Parçayı elimde ters çevirdim ve az önce sık iğne yaptığım ilmeğin tam karşı tarafına battım ve bir sık iğne ördüm. İpliği doladım. Yandaki ilmeğin içine bir tane yarım trabzan ördüm. Tek seferde hepsini çıkardım. Sıradaki ilmeğin içine ipliği doladım ve bir tane ikili trabzan ördüm. Yine aynı şekilde yandaki ilmeğe bir tane ikili trabzan. Az önce yaptığımız işlemlerin karşısına aynılarını yapıyoruz. Yarım trabzanın karşısına yarım trabzan yaptık. İkili trabzanların karşısına ikili trabzan yaptık. Şimdi ipliği 2 defa doladım ve üçlü trabzanların karşısına yine birer tane üçlü trabzanımı yapıyorum. İlkini yaptım. İkinci üçlü trabzanım. 2 defa doladım ve 3 seferde ilmeğimi çıkardım. Şimdi tekrar 2 tane ikili trabzan örüyorum. Bir tane yarım trabzan örüyorum. Ve şu sonuncuya sık iğnemi ördükten sonra şu başlarken zincir bırakmıştık biliyorsunuz boş. Onun tepesine, ilkinin tepesine ilmek kaydırmayla bağlanıyorum. Yaprağımız hazır. Şimdi şu ortasındaki damarı yapacağız. Ben onu da aynı renk yapıyorum. İsterseniz bu aşamada renk değişikliği yapabilirsiniz. Ama bence aynı iple daha şık duruyor. Evet. Şurayı şöyle biraz bol bırakalım. Çünkü şuradan arkadan bu tarafa çekmemiz lazım. Bu ilmeği. Bakın biraz sıkıştı burası. Bunu istemiyoruz. Formu bozulmasın. O yüzden biraz daha gevşek bırakalım. Sanırım şu yeterli olur. Tığımı buradan battım. Bunu alt kısımdan şuraya çektim. Evet bakın şimdi düzgün. Şu yandaki boşluktan tığımı batıyorum. İlmek kaydırma yapacağız sonrasında. Bakın buradan battım. Şuradan ipliği çektim ve bunun içinden geçirdim. Yandakinden battım. Arkadan yine ipliği aldım ve ilmeğin içinden geçirdim. Tekrar sıradakine battım ve şöyle geçirdim. Şurayı da düzeltelim. Bakın şöyle bir görüntü olacak burada. Arkadan ipliği alıyoruz ve içinden geçiriyoruz direkt. Bu şekilde sonuna kadar ilerletiyoruz bu işlemi. En sona geldiğimizde de ipliğimi aldım. Bu sefer üste çıkarıp direkt sağlamlaştırdım. Bakın yaprağımız hazır. Aynısından bir tane daha örelim. Şöyle göstereyim. İsterseniz şu şekilde tekli de dikebilirsiniz. Ben bir tane daha ördüm ve bunu da 2 yapraklı yapmak istiyorum. Şunların ikisini arkadan da güzel görünmesi önemli. Özellikle anahtarlık kullanacaksanız şu ikisinin
köşelerden birleştirip önce yaprakları birleştirelim. Ondan sonra da çiçeğimizin arkasına bu şekilde dikelim ve şöyle bir görüntümüz olsun. Evet, yaprakları bu şekilde diktim. Dediğim gibi istediğiniz gibi önden nasıl görünmesini istiyorsanız o şekilde dikebilirsiniz. Şimdi bununla da şöyle bir kıskaç kullanarak çanta süsü yapalım sizinle. Böylece ister anahtarlığınıza ister çantanıza monte edebilirsiniz. Bunun için 20 tane zincir çekelim. Gülle aynı renkte olursa ipliğiniz daha güzel olur. Kancayı elime aldım ve kancanın içine 2 tane sık iğne öreceğim. Bir tane ördüm ve ikinciyi de ördüm. Bunu yapmamın sebebi daha sağlam olması. Şimdi 15 tane zincir çekelim. On dört, 15. Şuraya ilmek kaydırmayla bağlanalım ve bu zincirin üzerine örmeye devam edelim. 1 sık iğne örüyorum şu an. 2 3 4 5 ve 6. Şu ikisini de içinden geçirerek kestim. Evet, ipliğimi sağlamlaştırdım. Bu kısmı dikmek için kullanacağız. Hatta şu başlangıcı kesebiliriz. Sağlamlaştırdık onu zaten. Nasıl diktiğimi de göstereyim size. Şimdi şöyle bir görüntü olmasını istiyorum ben. Şu zinciri istediğiniz kadar arttırabilirsiniz. Benim için yeterli bir ölçü bu. Bu şekilde tam şuraya kadar dikelim. Evet ve çanta aksesuarımız da hazır. Dediğim gibi ister anahtarlık olarak kullanın, isterseniz çanta süsü olarak veya şöyle bir yaka iğnesi. Bunu da ilerleyen günlerde Instagram'da hikayemde mutlaka göreceksiniz yakamda. Çünkü çok hoşuma gitti. Şöyle bir direkt anahtarlık halkasıyla anahtarlık yapabilirsiniz. Ben şimdi diğer çiçeklerin de yapraklarını örüp dikeceğim ve bu şekilde farklı farklı projelerde değerlendirmeyi düşünüyorum. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.